Modern iş yeri güvenliğini ele aldığımız bu incelemeye hoş geldiniz. Bugün odak noktamızı o bilindik fiziksel tehlikelerden çok daha derin bir yere, yani bütünü ele alan proaktif bir sistem yönetimine çeviriyoruz. Çünkü iş sağlığı ve güvenliği artık sadece baret veya eldiven takmaktan ibaret değil, bambaşka bir çağa adım atıyoruz. Bakın, şu modern paradoksla başlayalım. Her şeyin ama gerçekten her şeyin kusursuz olduğu bir iş yeri düşünün. Makine, koruyucuları tam, prosedürler eksiksiz. Peki neden hala çalışan tükenmişliği yaşıyoruz? Neden motivasyon yerlerde? Muhtemelen şu cümleyi siz de çok duymuşsunuzdur. Abi her şey kurallara uygun ama bir şeyler ters gidiyor. İşte bugün o ters giden şeyin aslında ne olduğunu bulacağız. Peki, bu büyük değişimi nasıl anlayacağız? Yol haritamız oldukça net. Önce klasik yaklaşımın o dar sınırlarına bakacağız. Ardından ISO 45001'in sistem yaklaşımını, o görünmez tehditleri ve ISO 45003 ile gelen zihinsel güvenlik kavramını inceleyeceğiz. Son olarak da bu standartların nasıl birleştiğini ve kurumsal dayanıklılığımızı nasıl arttırdığını konuşacağız. Hadi başlayalım. Birinci bölüm. Klasik yaklaşımın sınırları. Yani reaktiften proaktife geçiş. Şöyle bir geçmişe gidelim. Sanayi devrimi döneminde kazalar resmen üretimin kaçınılmaz bir bedeli olarak görülüyordu. Tamamen kaza olduktan sonra tepki verilen bir sistem. Sonrasında ekonomik kayıplar can yakmaya başlayınca bir zarar kontrolü dönemi başladı. Ama bugün artık çalışanın sadece fiziksel değil, zihinsel ve sosyal olarak da korunmasını merkeze alan kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik çağına geldik. Eskiyle yeniyi karşılaştırdığımızda aslında o keskin zıtlığı hemen görüyorsunuz. Klasik yaklaşım nasıldı? Bir kaza olur ve hemen çalışan dikkatsizdi denilip fatura bireye kesilirdi. Oysa modern yaklaşım diyor ki, hayır, sorunu çalışanda değil, işin tasarımında ara. Riski daha gerçekleşmeden bul ve yönetimi bizzat sorumluluk almaya it. Yani reaktif değil, tamamen proaktif ol. İkinci bölüm, ISO 45001 ve sistem yaklaşımı. Şimdi, ISO 45001'i sadece senede bir kez denetimden geçmek için doldurulan evraklar silsilesi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu standart, risk odaklı düşünmeyi kurumun adeta DNA'sına işler. Güvenlik artık sadece o departmandaki 3-5 uzmanın işi değil, en tepedeki liderden sahadaki çalışana kadar herkesin ortak kültürü haline gelir. Üçüncü bölüm. İşte işin en çarpıcı kısmı. Görünmez tehdit. Yani psikososyal riskler. Şunu çok netleştirelim. Psikososyal riskler kesinlikle çalışanın kişisel bir zayıflığı veya strese dayanamaması falan değildir. Bu riskler işin nasıl organize edildiğinden, yöneticilerin tavırlarından ve süreçlerin nasıl işlediğinden doğar. Eğer sistemin kendisi bir pres makinesi gibi baskı yaratıyorsa, karşınızdaki kişi ne kadar dirençli olursa olsun bir noktada kırılır. Peki tam olarak nelerden bahsediyoruz? İlki ve belki de en yaygını aşırı iş yükü ve zaman baskısı. O bitmeyen mesailer, asla ulaşılamayan hedefler. Bakın dünyada tükenmişliğin şirketlere faturası trilyonlarca doları buluyor. Üstelik bu yorgunluk sadece sizi halsiz bırakmaz. Önce zihninizi bulandırır, dikkatinizi dağıtır ve günün sonunda o çok korktuğumuz fiziksel kazalara kapı aralar. Bir diğeri, rol belirsizliği, ne yapacağınızı tam olarak bilememek. Sınırlarınızın çizilmemesi, birbiriyle çelişen yönergeler almak. Düşünsenize, benden tam olarak ne bekleniyor sorusunun cevabını veremeyen bir çalışan sürekli bir endişe ve kafa karışıklığı yaşar. Bu da verimliliği anında baltalar, felç eder adeta. Özellikle uzaktan veya hibrit çalışmanın hayatımızın merkezine oturmasıyla yepyeni bir risk daha iyice belirginleşti. Düşük sosyal destek. Ekranların arkasında tek başına bırakılan bir çalışan, ciddi bir iletişim kopukluğu ve izolasyon yaşıyor. Bir sorun olduğunda dönüp konuşabileceğiniz, destek alabileceğiniz kimsenin olmadığını hissetmek, bu sessiz ama çok derin bir tükenmişlik sebebidir. Ve tabii ki adaletsiz muamele. Süreçlerin adil işlemediği algısı, eşitsizlik, ayrımcılık. Bu tür bir ortam sadece insanların duygusal sağlığını zedelemekle kalmaz, kuruma duyulan o aidiyet hissini ve genel üretkenliği kelimenin tam anlamıyla dinamitler. İyi de neden bunları hep iş işten geçtikten sonra fark ediyoruz? Çok basit.
Çünkü görünmezler. Fiziksel bir yara gibi kanamıyorlar, yıllar içinde sinsice birikiyorlar. İkincisi, aşırı stres genelde yöneticiler tarafından bizim sektörün doğası bu denilerek acımasızca normalleştiriliyor. Ve tabii damgalanma korkusu. Kimse zayıf veya yetersiz görünmek istemediği için bu sorunlar ofiste açık açık konuşulamıyor. 4. bölüm. ISO 45003 ve zihinsel güvenlik. Burada çok ama çok önemli bir noktayı düzeltelim. ISO 45003 bir psikoterapi modeli değildir. Kurumlara "hadi çalışanlarınızı ofiste terapiye alın" demez. Bu uluslararası ve tamamen organizasyonel bir rehberdir. Amacı o bahsettiğimiz psikososyal riskleri bulmak ve yönetmek için bir sistem kurmaktır. Yani bireyi değil, o bireyi hasta eden çalışma koşullarını onarmaya odaklanır. 5. bölüm. Bu iki dev standardın yani ISO 45001 ve 45003'ün entegrasyonu. Aslında bu iki standardı bir yapbozun parçaları gibi düşünebilirsiniz. Biri olmadan diğerinin hiçbir anlamı yok. Eğer sadece fiziksel tehlikelere odaklanıp psikososyal riskleri halının altına süpürürseniz sistemin bütünlüğü tamamen çöker. Gerçek ve kusursuz bir koruma ancak bu iki parçanın birleşmesiyle mümkün. Şöyle düşünün, ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği sisteminizin o sağlam ana iskeletini oluşturur. Yönetim yapısını kurar. ISO 45003 ise o iskeletin içini dolduran uzman bir rehber olarak devreye girer. Zihinsel sağlığı, stresi ve organizasyonun ince ayarlarını bu yapıya mükemmel bir şekilde entegre eder. 6. ve son bölüm. Kurumsal dayanıklılık ve gelecek. İşin bir de o soğuk finansal yüzüne bakalım. Psikososyal riskleri yönetmek, şirin görünmek için yapılan bir İK projesi değil, düpedüz operasyonel bir zorunluluktur. Eğer bu görünmez yükleri yönetemezseniz ne olur? Hatalar artar, devamsızlık patlar, o çok değerli yetenekleriniz şirketi birer birer terk eder ve itibarınız yerle bir olur. Yani çalışanınızın zihnini yönetmek aslında doğrudan bilançonuzu yönetmektir. Peki pratikte, özellikle de uzaktan çalışma çağında ne yapacağız? Strateji belli. Yöneticiler hedefleri ve iş yükünü gerçekten makul seviyelere çekecek, herkesin rol sınırları netleşecek, en önemlisi o 7/24 ulaşılabilirlik beklentisine bir son verilecek. Ve tabii bu görünmez riskleri anketlerle, düzenli geri bildirimlerle sürekli takip edeceğiz. Kısacası asıl odaklanmamız gereken nokta şu: güvenlik tanımımız artık geri dönülmez bir şekilde değişti. Etrafta kan yok diye veya makine tıkır tıkır çalışıyor diye o iş yeri güvenli sayılmıyor. Gerçek güvenlik, çalışanların hem fiziksel hem de zihinsel olarak tükenmeden sürdürülebilir bir şekilde var olabildiği sistemler kurmaktır. Bu incelemeyi bitirirken sizleri şu çarpıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Kendi kurumunuza bir bakın. İnsanlarınızı gerçekten bütünüyle mi koruyorsunuz, yoksa kurallarınız kağıt üzerinde kusursuzken, içeride sessizce tükenen bir yapıyı mı izliyorsunuz? Artık sadece belirtileri pansuman yapmanın değil, o sistemi baştan iyileştirmenin tam zamanı. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.